Suriye'ye Türkiye girer mi Türkiye? Girer. Girer ama başına bela. Is your father coming today? O girdiği yıllarınız düzenlenecek Türkiye. Monday. Oh, okay, so Orada bir mahal var. İskenderun'da bir ova var. Orada çok büyük bir muharebe olacak. Eski kitaplarımızda yazan şeydir bu. Evet. Allah'ın hikmeti efendim, Allah'ın hikmeti o. Amuk ovası derler. Amuk ovası. Lazgiye'nin arkasındadır o. Bataklık bir yerdi. Türkiye orasını işgal ettiği vakitte o bataklığı kuruttu. Peygamber hadisinde aleyhissalatü vesselam orada büyük bir muharebe olacağı bildirildi. 80 sancakla Beni Esfer der. Beni Esfer dediği vakitte sarı insanların orduları. Biz sarışın insan Rus deriz. O insanlar gelecek yukarıdan oraya. Şam'dan bir kuvvet gelecek diyor. Efendim, o kadar da 80 tümen de oradan gelecek. Aman Allah'ım. Takriben 200 tümen asker orada çarpışacak. 1/3 Müslümanların şehit olur. 1/3 dayanamaz geri çekilir. 1/3 kalır sonu. Allah onları muzaffer kılar. Bu sarı milletin ordularını bozar, İstanbul'a kadar sürer. Anadolu'nun içerisinde tek bir onlardan adam kalmaz. Komüniste kimse kalmaz. İnşallah. Allah'ın hikmeti, şimdi o fitne çıktı ya Suriye'de. Evet. Aleviler hep yukarıdadır. Evet. Ve Rusya'nın tek üs olarak kullandığı yer Lazkiye'dir. Evet. Hiçbir yere konamaz. Donanması oraya konar. Şimdi orada kaç sene önce işitmiştim ki 4000 tank var. Uf. Büyük miktar. Çok. 4000 tank, yani bundan 10-15 sene evvel benim işittiğim gazetelerde yazdı. Evet. 4000 tank var. Rus gönderdi. Şimdi 4 değil 40.000 getirir Rus. Çok. Evet. Onun için orada büyük muharebe bekleniyor. Şam'dan bir kuvvet gelir dediğinde Şam'daki kuvvet yani Rus'a karşı kuvvetli. Amerika'nın kuvveti de geliyor oradan demek. Rus'un kuvvetiyle kapışacaklar orada. Çok insan ölür. Ne olacak efendim? İsrail vuracak mı İran'ı? İran'a uçak Ama vurdu ya. Kaç kişi öldü. İran uyuyor. İsrail'in adam olmayan yeri yok ki. Doğru. Ondan sonra uzaktan İsrail'in kendisinin sakladığı silahları da var. Kullanmadıkları da var. İran'ı böyle kaldırır oturur. İran'ı yeniden kaldırır Hint okyanusuna atar.
Acayip millettir onlar. Olay değil. Olay değil. O ufak görünür ama dünyayı yutar. Her yerde onun adamları. Her yerde. Ne şey var. Yani bizim adayı bölmemiz çok lüzum muydu? Hayır, gereksizdir. Ne halt ettiler baştakiler? Biri sarhoş, biri bilmem ne. Evet. Maalesef böyle. Etmesinler. Çünkü Bu değil mühim. Türkiye'dir mühim. evet. Burası kedi ne budu ne. Evet ama yani Türkiye'yi tutmak isterler bunlar ki bu şekilde yollasınlar. Türkiye birinci sınıf kara ordusu olan devlet. Evet. Çok önemli. Onu söyleyecekler kendileri için. Çok doğru. Bizim için değil ki. Hayır. Ya Türkiye için de değil. Hayır. Yollayacaklar kendilerini savaşsınlar. Bölsünler hepsini. Yollayacak. Yollayacak savaşsınlar, bölsünler. Tabii. Yani yaptıkları odur. Onun için de bunu yapacakları için de Kıbrıs'ı bir yerde isterler ayaklarının içinden çıkartsınlar. Benim öyle görüyorum. Anından çıkar. Çıkartacaklar. Anından çıkar. Bence yani ben bu Ocak, Şubat'ta bir anlaşma beklerim. Evet. Ocak, Şubat'ta bir anlaşma beklerim efendim ben. Anlaşma yoktu. Yani anlaşma dediğim benim anlaşma dediğim the end'tir. Yani bir şey çıkacak meydana. Bir sonuç çıkacak burada. Öyle görüyorum. Yani burası Evet. Kıbrıs Cumhuriyeti. üsttür. Evet. Yani Türkiye'yi Amerika sormaz. Evet. Ya İngiltere de sormaz. Evet. Efendim burası Orta Doğu'nun sabit tayyare gemisi. Uçak gemisi. Doğru. Limanlara açık. İstediği yere iner, istediği yere konar. Buradaki radar, Trodos'taki radar ta Galf var ya, Körfez. Moskova'ya kadar Moskova'dan Galf'a hepsini görür. İşte öyle. En büyük dinleme merkezi. Öyle mi? Bizi arada oynatırlar ki yapacaklarını ses üretmek için. Bence bizim burada ciddi bir şekilde anlaşmak için Kıbrıs Türk toplumunun inisiyatif göstermesi lazımdır ve Cumhurbaşkanı'nın desteklemesi lazımdır. Çünkü Kıbrıs'ın kedine buldu da bilirim efendim. Ne, Yani ne? bizim ama yani bir yerde. Burada 3 tane garantör var. Evet. Seni garantörlüğünü feshettik, biz de geliyoruz, biz de garantörüz dese İngiliz ne yapan? Efendim ama yani burada Türkiye'nin bulunmasının ana sebebi bu Makaryos'un yaptığı deliliklerdir zamanında ki geldi bu tarafa Makaryos müdahale etti. yaptı, bizimkiler akıllılık mı yaptı? Efendim bizimkiler akıllılık yapmadı da. Öyle gerektirdi konjektürde. Siz doğmadınız zaten, ben onların yaptığını bilirim. Ya Taksim ya ölüm diye çağırırdı küçük. Ayasofya'nın önünde bütün milleti topladı. Evet. Taksim etti, başına üzerine döktü gitti. Bütün yani bizim de bunun içerisinde bu oyunu istedikleri gibi oynadık ama yani günün sonunda ezilen taraf biz olduk burada Kıbrıslı olarak, Türk olarak. Müstahakız. Çünkü Cenab-ı Hak bunları doğru yola yürütmek için beni bir gün rahat ettirmedi bu alçaklar. Bir gün daha doğmadın. Evet. Bunların yaptıklarını, İslam'a karşı yaptıklarını Rum bana yapmadı. Bu alçakların ki çoğu gitti. Kimse kalmadı şimdi. De bilmez onu. Cumhur Reisi de bilmez. Kaç yaşında Cumhur Reisi 60? Yok efendim 70 küsürdür. He? Derviş Bey herhalde 75 yaşında. İyi. Yani Ama yani bence Derviş Bey'in şu anda yaptığı strateji doğrudur diye görüyorum ben. evet, Ben doğru görürüm bunu.
Bu mesele Evet. sen öyle söyle onlara, işi düzelmek isterlerse Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 2 kantonlu bir devlet sayacaklar. İsteyen bu kantonda kalır, isteyen o kantonda kalır. Zaten gidişat onadır değil mi efendim? Yani öyle görüyorum ki ben gidişat ona Başka gidiyor. yol yok. Yani kafa yok heriflerde. Vallahi bence bu son oyun dedikleri de ilan ettikleri Birleşmiş Milletler'in bence buna kale almak lazımdır. Yani bence kale almak lazımdır. Türkiye'nin efendim çünkü çok büyük bu şeyle Suriye ile olsun diğerleriyle olsun önünde büyük sorunlar vardır. Çünkü Suriye cephesi de var. Çok şimdi. var. İnşallah Kıbrıs'ın bu şekilde bir çözümünü Başka şey yok. gidişat evet. Sizin söylediğinize gidecek inşallah. Anladın mı? Evet. 2 kantonlu ve 3 kantonlu yap. İki kanton kafi. Türk tarafı, Rum tarafı. İsviçre'de 40 kanton var. Allah'ın izniyle inşallah böyle bir şeyi görürüz de biz de iş insanları olarak memleketimiz hiç olmazsa daha iyiye gider. Biz öyle isteriz. Bizim bildiğimiz bunlar bilmez. Ben bunlara söylesem efendim düşüp kalacaklar. Evet. Çünkü yanlış üstüne yanlış yaptılar. Evet efendim, yanlış yapılmıştır çok geçmişte. Mimar değil herifler. Efendim inşaatçı değil herifler. Yaptıklarının ne olduğunu bilen insan değil bunlar. Şeyi nasıl değerlendirirsiniz siz? Bu İsrail ile biraz evvel söylediğim ya İsrail'e bir hareket yapabilir mi? Sürpriz bir şekilde İran'a gidebilir mi? Bir bomba atsın, bir şey yapsın. Bir defa girer. İsterse. Bir defa girer. Onlar da Yahudi çok. Onda da var orada da.